Böyle bir saray görmediniz. Dünyanın en büyük sarayı. Guinness Rekorlar kitabına girmiş bir saray. Polisten bir uyarı aldım. Dünyada en fazla tahta kalan hükümdarlardan bir tanesi. Altını çok fazla seviyor. Bir uçak filosu var. Kubbeler hep altın kaplama. Hem kendisi başbakan, hem kendisi bakan, genelkurmay başkanı. Çünkü her ok sultana çıkıyor. Burada sultandan büyük hiç kimse yok. Gönlünü kaptırmış sultan ve onunla yuva kurmuş, evlenmiş. Dünyanın bir ucundan bu videoyu size ulaştırmama katkı sağlayan sağlıklı su arıtma cihazı Aura Sebulon sponsorluğuyla başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebulon Unique sunar. Dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi ve dünyanın en büyük sarayı şu anda tam arkamda. Burası Darüsselam, yani barışın memleketi, barışın ülkesi. Brunei'deyim dostlar. Burayı sadece size göstermek için geldim. Ama şu arkada gördüğünüz sınırı geçemiyorum. Burası haritada çok küçük bir ülke ama zenginlikte dev bir ülke. Çünkü petrolleri var, çünkü gazları var. Monarşiyle yönetiliyor, İslam monarşisiyle yönetiliyor. Ve şu anda sultanın sarayının hemen önündeyim. Az önce bir hareketlilik oldu. Ya sultan girdi ya çıktı artık bilmiyorum ama buradaki polis memurları da yolu kapattı. Küçük hatırlatmalar yapacağım. Çünkü Brunei kişi başına gelirin en yüksek olduğu ülkelerden bir tanesi. Kişi başına milli gelir yıllık $90.000'dan fazla. Polisten bir uyarı aldım. Geçiş olacağı için müsaade et dedi. Video çekerken bir yandan da giriş çıkışlar olduğu için biraz arada bir bölünmeler yaşıyorum. Peki neredeyim arkadaşlar? İstana Nurul İman'dayım. Böyle bir saray görmediniz. Bu saray Guinness Rekorlar kitabına girmiş bir saray. İçerisinde yaşam olan dünyanın en büyük sarayı. İçerisinde neler var neler. Bakın burada 1788 oda var. 257 banyo var. 5 büyük ziyaret salonu var. Aynı anda 5000 kişiye yemek servisi yapılabiliyor. İçeride kendi cemaatlerini oluşturabilecek kocaman bir cami var. Devletin yönetimini sağladıkları ofisleri var. Hatta bir rivayet o ki atların bile ahırları klimalı. Yani her şeyin altın olduğu şeylerde atların da klimalı ahırda olması beni pek de şaşırtmadı açık konuşmak gerekirse. Ferrari'ler, Rolls Royce'ler, Bentley'ler, Bugatti'ler, yani sarayın adı İstana Nurul İman. Yani kelime anlamı olarak imanın ruhu anlamına geliyor. Ama içi biraz altının ruhu gibi olmuş. Ben mümkün olduğu kadar araştırmaya çalıştım. Bunun yanında insanlara da sordum. Sultanın çok farklı bir hayatı var. Çok özel hayatına girmek istemiyorum ama haberlerde gördüğüm kadar bir şeylerden bahsedeceğim. Bunun yanında bir uçak filosu var. O uçak filosundan bahsedeceğim. Saray ayrı bir dünya zaten. İnsanın aklını başından alan bir yer. Yani böyle binaları göremiyorsunuz. Çok girişi bile ihtişamlı bir yer. Burası sadece yılda 3 gün ziyarete açılıyor. O da Ramazan'da sultan halkla buluşuyor, insanlarla buluşuyor. Ben bugün size iç tarafı gösteremesem de elimdeki tüm görüntülerden size vermeye çalışacağım. Brunei'de önceki videolardan bahsetmiştim. Küçük hatırlatmalar yapalım. Sultanın adı Sultan Hasan Al Bolkiah. Kendisinin fotoğrafını size göstereyim. Kendisi 79, neredeyse 80 yaşında ve tahtta 21 yaşında oturuyor. 59 yıldır da kendisi hükümdar. Bu özelliğiyle de dünyada en fazla tahta kalan hükümdarlardan bir tanesi. Tabii onu diğerlerinden ayrı kılan tahta 59 yıl kalmasıyla beraber dünyanın en zengin hükümdarlarından olması. Yani dile kolay 59 yıl monarşi, İslam monarşisi, şeriatın olduğu bir yer, kanunun, nizamın olduğu yerler ve uygulandığı yerler. Burada ölüm cezaları var, kırbaç cezaları var, yani fiziksel cezalar hala ülkede uygulanıyor. En son hırsızlıkla alakalı, hatta eşcinsel ilişkiyle alakalı yaptırımlarıyla gündeme geldiler. Dediler ki bunun cezası idam olacak ve dünya çapında da böyle biraz yankı uyandıran tepkiler çektiler. Sultanın adını daha önceki videolarda söylemiştim. Kendisi dünyanın en uzun ismine sahip olan sultanı aynı zamanda. Adı Sultan Hacı Hasan Al Bolkiah Muizuddin Vadanullah İbni Al Marhum Sultan Hacı Ömer Ali Sayfuddin Saadul Kahiri Vaddian. Ve gelelim sultanın biraz koleksiyonlarından bahsetmeye. Arkadaşlar sultanımızın lüks koleksiyonu var. Sultanımız altını çok fazla seviyor. Bir uçak filosu var. Hemen bu gördüğünüz alanda da zaten helikopter pistleri vesairesi var. Bu filoda da yani uçaklar hepsi özel yapım. İç tarafına diyor ki bunun altın kaplama olsun, çok sade görünüyor diyor. Ve zaten Brunei'de gezerken dikkat ettiğim bir şey vardı. Yaptırdıkları camiler, babasının adına yaptırdığı cami, kendisinin yaptırdığı camilerde de
kubbeleri hep altın kaplama. Yani anlayacağımız sultan altını seviyor. Sultan lüksü seviyor. Sultan özel koleksiyonu seviyor. İnternette araştırdığım kadarıyla bir rivayete göre 5000, bir rivayete göre 7000 özel aracı var. Bu araçlar, bu arkamda geçen araçlar gibi araçlar değil tabii ki. Bu araçlar Ferrari'ler, Rolls-Royce'ler, Bugatti'ler, yani tek olan, tek üretilen ne kadar koleksiyon araç varsa sultanımız toplamış. Bu özelliğiyle de dünyanın en geniş kapsamlı koleksiyonlarından bir tanesine sahipmiş. Yani anlayacağınız içeride müthiş bir araç koleksiyonu var. Ve sultan nerede tek özel el yapımı, nadide olan ne varsa topluyor. Tabii sultan zenginliğini nereden aldı peki? Arkadaşlar burası petrolün, gazın olduğu bir ülke. Küçücük bir ülke. Yani dünyanın en küçük 20 ülkesinden bir tanesi. Peki daha önce burada kimler vardı? British vardı, Britanya vardı, Hollandalılar vardı. Bu arkadaşlar dediler ki sizin coğrafyanızda petrol var, gaz var. Biz bu gazı çıkartalım dediler. Bu Borneo Adası'nda 3 ülke var. Malezya, Endonezya, Brunei. Sultan dedi ki ben dedi Malezya himayesinde kalmaktansa kaynaklarımı size veririm dedi ve kaynaklarını onlara verdi ve kaynaklarının %49'u hala Britanya'da. Bu bizim bildiğimiz Shell Petrol. Buradaki petrol gelirinin %49'unu kullanıyor. Şu anda gelir kaynaklarının en büyüğü petrol ve gaz. Küçük bir ülke, bilmiyorum bu nereye kadar gider. Ben de insanlara da soruyorum nereye kadar böyle gidecek diye. Çünkü insanların hayatına baktığım zaman buradaki sarayla alakası yok. İnsanlar gayet normal, araçlar da gayet normal. Lüks arabalar var ama öyle ağam şam lüks arabalar yok. İç taraftaki sarayın içerisi Şampiyonlar Ligi gibi. İşte ciddi bir uçurum var. Ben bugün buranın Yüzen köyüne de gittim. Oradan görüntüleri de vereyim. İnsanlar akışında normalinde. Bir taksici maaşlar ne kadar dedim. Bana dedi ki işte 500 Brunei doları civarında. Parayı tekrar hatırlatalım. 1 Brunei doları aynı zamanda Singapur doları ile eşittir. Burada Singapur doları geçerlidir. Ve şu anda an itibariyle 33 lira civarında. Dolar karşısındaki gücünü yitirmez. Dalgalanma yoktur. Genelde stabil bir şekilde gider. Paraları değerlidir. Pasaportları çok değerli. Neredeyse tüm ülkelere vizesiz gidiyorlar arkadaşlar. Ve insanlara sorduğum zaman nasıl, sultanı seviyor musunuz diye, ki şimdi biz bizeyiz burada, açık konuşalım. Kamera kayıtta olmasa bile kimse sultanı sevmiyorum deme cesaretine gösteremez diye düşünüyorum. O yüzden sorduklarım dedi ki evet tabii ki ya sultanı seviyoruz dedi. Peki sultan tabii ki böyle bir yaşam kompleksi kurmuş. Yatlar, katlar, golf sahaları, helikopter pistleri, yurt dışındaki yatırımları. Peki halka bir şey yapmamış mı? Tabii halka da bir şey yapmış. Arkadaşlar burada eğitim bedava, sağlık hizmetleri bedava. Bir insan dese ki ya ben gidip dünyanın farklı bir yerinde okumak istiyorum. Buranın devleti onun bütün masraflarını, ihtiyaçlarını karşılıyor. Evi yoksa ev yardımında bulunuyor. Yani vatandaşını kimseye muhtaç etmiyor. Vatandaşına bakıyor. Buradaki tanıştığım Bruneolular genelde hep eğitimli insanlar. Demin taksi şoförü abiyle karşılaştım. Dedim Bruneolular zengin mi dedim. Ya yok dedi ya, her ülkedeki gibi dedi yani. Fakiri de var dedi, zengini de var dedi. Zaten ülkenin potansiyeli belli. Ülkenin gelir kaynaklarının başında gaz ve petrol geliyor. Bunun yanında tarımla da uğraşmaya çalışıyorlar ama tabii ki alan belli, kısıtlı. O yüzden çok fazla bir potansiyelleri yok. Kendi ihtiyaçlarına yetecek kadar bir şeyleri yapmaya çalışıyorlar. Ama genelde çoğu şey Malezya'dan geliyor, Singapur'dan geliyor. Buranın da o ülkelerle böyle bir alışverişi mevcut. Biz şimdi gelelim size sultan hakkında biraz ilginç bilgiler vermeye. Bir defa sultan, yani dile kolay, neredeyse 60 yıldır tahtta. Şimdi monarşili olduğu için hem kendisi başbakan, hem kendisi bakan, genelkurmay başkanı, dışişleri bakanı, maliye bakanı, turizm bakanı, yani aklınıza gelen her şey, her ok sultana çıkıyor. Yani son kararı ne olursa olsun sultan veriyor. Burada sultandan büyük hiç kimse yok. Bir muhalif taraf yok. Bir kısım bu ülkeyi çok gömüyor. Sultanı da gömüyor. Sultan diyor, oh diyor ya, bir eli yağda bir eli balda, evliliklerinden falan bahsediyorlar. Oradan vuruyorlar genelde. Birkaç tane evliliği oldu. Şimdi onlardan da bahsedeceğim. Veyahut da altına olan düşkünlüğünden vuruyorlar. Diyorlar ki yani halk bu şekilde yaşıyor, sultan içeride çok ayrı bir hayat yaşıyor ki benim de bunu burada söylemem ne kadar doğru, ama dediğim gibi ben duyduğumu yazıyorum. Elçiye zeval olmaz sultanım. Eğer bu videoyu izlerseniz ola ki yanlış anlamayın. Biz elçiyiz, biz dünyayı geziyoruz, biz dönemin seyyahlarıyız. Ne görüyorsak onu söylüyoruz. Ben halkın içine de girdim, halka da soruyorum. İzleyicimle de samimiyetime gölge düşürmek istemem. Ama izleyicim, yani siz değerli izleyicim, bu konu hakkındaki yorumlarınızı da bekliyorum.
Yani şimdi burayla alakalı çok fazla görüntü sunamıyor olabilirim. Lütfen kusuruma bakmayın. Ama bu başlık altında muhakkak alt tarafta bir sohbet, bilenler de değerli bilgilerini verecektir diye düşünüyorum. Brunei'de halk çok sade yaşıyor ama kraliyet ailesi, kraliyet demeyeyim de sultan ve sultanın ailesi uçlarda yaşıyor. Yurt dışında yatırımlar. Bir tane oğlu var. Oğlu aynı şekilde bir sporcu. Polo oynuyor. Burada bir polo sahası var. Instagram'da da bayağı bir aktif. Ben de dedim ki ya dur bir şansımı arayayım dedim. Sultanın oğluna mesaj çektim. Ülkenize geliyorum falan diye. Tabii cevap vermedi, adamda 3-4 milyon takipçisi vardı. Ama burada bence yani insanlar çok ulaşılmaz değil. Küçük bir ülke zaten. Ve nüfusu da 460 bin civarında, yani Zonguldak buradan daha kalabalık. Genelde bu arada mukayeselerimi Zonguldak üzerinden yapıyorum. Benim istatistikler de biraz böyle. Küçük şehrin YouTuber'ı tarzında. Demin bir başlık açmıştık. Demiştik ki sultanın eşleri. Şimdi abi tabii ki insanların özel hayatı. Adam sultan. İlk eşi var. Resmi eşi. Şu anda onunla beraber, ondan hiç ayrılmamış. Bunun yanında burada hava yollarında çalışan, Brunei Airlines'te çalışan bir hostese gönlünü kaptırmış sultan ve onunla yuva kurmuş, evlenmiş. Ondan sonra boşanmış. Sonra Malezya'da bir televizyon spikerini görüyor. Vuruluyor ve diyor ki benim evlenmem lazım. Sonra onunla da evleniyor. Onunla da boşanıyor. Yani internette yazdığına göre 3 evliliği oldu. Başka bir kaynağa göre 5 evliliği oldu. Abi adam sultan. Yani ne denir? İşte diyorum ya, bir kısım tamamen gömmeye ve karalamaya çalışıyor. Bir kısım da övmeye ve yüceltmeye çalışıyor. Artık yorum sizin. Bir kısmı işte onlara hiç para vermediğini vesaire filan yazmış internette. Ama bir kısımda benim sorduğum, araştırdığım, okuduğum kaynaklarda da boşandığı eşlerine bir miktarda servet bıraktığı yazıyor. Arkadaşlar kendimi çok gösterdim, kusura bakmayın. Şimdi burada 1788 tane oda var. 257 tane banyo var. 5 tane yüzme havuzu. İtalya'dan gelen avizeler var ve avizelerin sayısı 1100. Camilerin kubbelerini dahi altın kaplamışlar. Altın detaylı merdivenler, koltuklar, altın desen tavan süslemeleri. Şimdi burası Guinness Rekorlar kitabına girmiş. Çok güzel, çok hoş. Ben buraya gelmeden önce dedim ki ya kesin dedim halkı da aynı şekilde yaşıyordur. Ama halkı çok mütevazi. Hatta buradaki bazı kabileler arkadaşlar zenginliğe karşı. Öyle kabileler var burada. Şimdi İslam'ın da hani iki yönden yorumlanıyor ya. Kimisi elindekilerle mutlu ol. Dünya için çok çalışmana gerek yok. Hatta bazı radikaller tamamen dünyayı bırak, dünyadan geç. Sadece ahirete yönel tarzında düşünceler var. Öyle yaşam tarzları var. Bazıları da çift kanat misali, hem maddi hem manevi güçlü olmamız gerekiyor. Bazısı diyor ki Müslüman tamamen güçlü olacak, mal varlığıyla var olacak. Yoksa bu zulümlerin önüne geçemez diyor. Farklı farklı düşünce akımları var. Sizin de muhtemelen fikirleriniz vardır. Buradaysa halk gayet mütevazi akışında ama dünyada enlere şahitlik eden bir sarayları mevcut. Ama ben Brunei geleceği hakkında biraz kaygılıyım. Yani üretim kısmında çok fazla şeyleri yok. Yani bakın etrafta Singapur örneği. Singapur'da çok küçük bir ülke yüz ölçümü olarak ama demiş ki ya arkadaş bizim limanımız var, tamam biz bu coğrafi şartımızı sonuna kadar kullanalım. Bunun yanında ne yapalım? Burayı bir startup merkezi haline getirelim. Onlar da para gelsin diye mesela kumarhaneler açmış. Kendi vatandaşı parayla giriyor. Yurt dışından gelen para getiren insanlar ücretsiz bir şekilde giriyor kumarhanelere. Kendi vatandaşını korumaya çalışıyor yani. Ama dışarıdan gelen insanın da parayı ülkeye sokması için bütün şartları, imkanları oluşturmuşlar. Burada öyle şeyler yok. Hani burada işte gece kulübü, turizm vesaire yok yani. Saat 8'de 9'da hayat biten bir ülke burası. Sultan son zamanlardaki uygulamalarından bir tanesi de şu olmuş. Biz demiş Müslümanız, şeriatla yönetiliyoruz. Biz alfabeyi değiştirelim. Yani hem Latin alfabesinin yanında şu anda sizin tabelada gördüğünüz Arap alfabesini eklemişler. O yüzden Brunei'ye geldiğiniz zaman şu yerde Latin alfabesi var. Aynı zamanda bu şekilde Arap alfabesini de görebiliyorsunuz. Bu şekilde Arapça dillerine girmiş. Bakın işte hani dedik ya şeriat vesaire dedik. Halk gayet bilinçli. Benim gözlemlediğim kadarıyla okumuş insanlar. Demin taksi şoförü bir abimizle sohbet ediyordum. Adam Türkiye'ye gitmemiş ama Türkiye hakkında çok fazla bilgi biliyor. Anladığım kadarıyla okuma ve araştırma özellikleri var. Bunun yanında tabii spor da yapıyorlar gördüğünüz gibi. Şimdi bu parka gidelim. Ya şu otobüs tabelasını koymuşsunuz ama
Yani abicim otobüs işlemiyor burada. Birbirimizi işlemeyelim. Arkadaşlar gelmiyor. Çok uzun sürüyor. O yüzden Dart diye bir uygulama var. Dart Drive. Ben de onu indirdim. Onunla beraber sağa sola gidiyorum. Ben orada işkence çekmişim ya. Ben orada kendime de zulmetmişim, size de zulmetmişim. Burada ne güzel bir alan var. Hatta sultanın yaptırdığı o kubbelerden, altın kubbelerden bir tanesi de tam karşıda görünüyor. Olay yerinden video çekeceğim diye biraz yordum kendimi. Halbuki şuraya baksana abi işte. Mis gibi manzara, mükemmel, güzel bir gün batımı oluyor. Bu nehirde de muhtemelen timsah vardır diye düşünüyorum. Diğer nehirlerdeki gibi. Sultanı ve Sultan'ın sarayı bence başlı başına bir videoydu. O yüzden bu videoyu burada çekmek istedim. Yerinde çekmek istedim. Gelmişken en azından da etrafını göstereyim dedim. Baksana abi resmen yan tarafta mangrove ormanları. Umarım başınızı ağrıtmamışımdır. Elimden geldiğince size burayı anlatmak, aktarmak istedim. Bu videoda da anladık ki ne hayatlar varmış be. Ama sonundaki hikayeyi de bağlayalım. Sultan Süleyman yanlış hatırlamıyorsam ölürken diyor elimi tabuttan sarkıtın ki diyor insanlar diyor bu dünyadan hiçbir şey götüremediğimi anlasınlar. Öyle bir kıssadan hisse anlatırlardı bize eskiden. Doğruluğu çok önemli değil. Önemli olan oradaki mesaj. Her ne olursa olsun insan bu dünyadan bir şey götüremeden göçüyor. Ne paraları vardı, ne sultanlar vardı, ne imparatorluklar vardı. Hepsi gelip geçti. Olaya bir de bu açıdan bakmak lazım. Çok da kamu spotuna bağlamayayım. Ama bu videoyu burada tadında bırakalım. Brunei yolculuğum devam ediyor. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.